Işıkların parıltısı, Çin'in yükselişi. Gece gökyüzü, Şangay'ın üzerinde ışıldıyor. Parıldayan gökdelenler karanlığı delip geçiyor. Burası modern Çin, bambaşka bir ülke. Yüzyıllar boyunca Çin imparatorların ve kadim geleneklerin ülkesiydi. Bugün ise yükselen bir süper gücün enerjisiyle atıyor. Çin'in yolculuğu, devrim, reform ve olağanüstü ekonomik büyüme ile damgalanmış, çarpıcı bir değişim yolculuğu oldu. Çin'in yükseliş hikayesi küresel bir olgu. Dünya ekonomisini yeniden şekillendirdi ve mevcut jeopolitik düzene meydan okudu. Çin'in dönüşümünü anlamak, 21. yüzyılın karmaşıklığını idrak etmek için olmazsa olmazdır. Devrimden reforma, bir asırlık değişim. Çin'in son yüzyılı, büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu süreçte ülke hem iç hem de dış dinamiklerle şekillendi. 1949 yılı Çin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeliyordu ve ülkenin geleceğini belirleyecek yeni bir dönemin başlangıcıydı. Mao Zedong liderliğindeki Komünist Parti, uzun bir iç savaşın ardından zafere ulaştı. Bu zafer, Çin'in siyasi yapısını temelden değiştirdi ve yeni bir yönetim şekli getirdi. Komünist ideoloji ve merkezi planlamanın damgasını vurduğu yeni bir dönem başladı. Bu dönemde devletin ekonomiye müdahalesi arttı ve merkezi planlama ülkenin ekonomik politikalarını şekillendirdi. Mao'nun vizyonu, Çin'i sosyalist bir topluma dönüştürmeyi hedefliyordu. Bu vizyon, ülkenin her alanında köklü değişiklikler getirdi ve toplumun her kesimini etkiledi. 1958'de başlatılan büyük atılım, ülkeyi hızla sanayileştirmeyi hedefliyordu. Bu girişim, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi hızlandırmayı amaçladı. Ancak yaygın kıtlık ve ekonomik sıkıntılara sebep oldu. Büyük atılım, beklenen sonuçları vermedi ve milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiledi. 1966'da başlayan kültür devrimi, Çin toplumunu daha da sarstı. Bu devrim, kültürel ve sosyal yapıyı tamamen değiştirmeyi amaçladı ve büyük bir kargaşa yarattı. Politik çalkantı ve toplumsal ayaklanmaların yaşandığı bir dönemdi. Kültür devrimi, toplumun her kesiminde derin izler bıraktı ve uzun süreli etkileri oldu. 1970'lerin sonlarına gelindiğinde Çin önemli zorluklarla karşı karşıyaydı. Ekonomik durgunluk, ülkenin kalkınma hedeflerini tehdit ediyordu ve reform ihtiyacını ortaya koyuyordu. Ekonomi durma noktasına geldi ve ülke uluslararası alanda yalnız kaldı. Bu dönemde Çin'in dış dünya ile ilişkileri sınırlıydı ve ekonomik izolasyon ülkenin gelişimini engelledi. Ancak bu zorluklar, gelecekteki reformların ve açılımların temelini oluşturdu. Deng Xiaoping'in vizyonu, piyasayı benimsemek. Mao Zedong'un 1976'daki ölümü yeni bir reform çağını başlattı. Mao'nun ölümünden sonra Çin'in geleceği belirsizdi. Ülke, yıllarca süren kültür devriminin yaralarını sarmaya çalışıyordu. Bu dönemde Deng Xiaoping sahneye çıktı ve ülkenin kaderini değiştirecek bir dizi reform başlattı. Pragmatik bir lider olan Deng Xiaoping, Çin'in ekonomik dönüşümünün mimarı olarak ortaya çıktı. Deng, ideolojik katılıktan uzak, pratik çözümler arayan bir liderdi. Onun liderliğinde Çin ekonomisi köklü değişikliklere uğradı. Deng, ülkenin ekonomik kalkınması için piyasa odaklı reformlar başlattı ve bu reformlar Çin'in dünya sahnesinde yükselmesine olanak tanıdı. Deng'in ünlü sözü, "Kedinin siyah mı beyaz mı olduğu önemli değil, önemli olan fareleri yakalamasıdır." İdeolojik saflıktan ziyade sonuçlara odaklandığını gösteriyordu. Bu söz, onun pragmatik yaklaşımını ve başarıya ulaşmak için her yolu deneme isteğini simgeliyordu. Deng, bu yaklaşımıyla Çin'in ekonomik yapısını yeniden şekillendirdi ve ülkenin refah seviyesini artırdı. Deng'in liderliğinde Çin, ekonomik liberalleşme yoluna girdi. Fabrikalar açıldı, yeni işletmeler kuruldu ve pazarlar canlandı. Çin, altyapı yatırımlarına büyük önem verdi ve bu yatırımlar ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırdı. Deng'in reformları Çin'in kapılarını dünyaya açtı ve yabancı yatırımları çekti. Komünist Parti siyasi kontrolü elinde tuttu ancak piyasa odaklı reformlar başlattı. Parti ekonomik reformları desteklerken siyasi kontrolü sıkı bir şekilde sürdürdü. Bu denge, Çin'in istikrarını korumasına ve ekonomik büyümesini sürdürmesine yardımcı oldu.
Parti, reformların başarısını garanti altına almak için sıkı bir denetim mekanizması kurdu. Çiftçilere daha fazla özgürlük verildi ve özel işletmelere teşvik edildi. Tarım sektöründe yapılan reformlar çiftçilerin üretkenliğini artırdı ve kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltti. Özel işletmelerin desteklenmesi, girişimciliği teşvik etti ve yeni iş fırsatları yarattı. Bu reformlar, Çin'in ekonomik yapısını çeşitlendirdi ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulundu. Bu reformlar, bir girişimcilik ve yatırım dalgasını beraberinde getirdi. Çin borsası canlandı, girişimciler yeni iş alanlarına yöneldi ve yabancı yatırımlar arttı. Bu süreç, Çin'in ekonomik büyümesini hızlandırdı ve ülkenin küresel ekonomideki rolünü güçlendirdi. Çin, dünya ekonomisinde önemli bir oyuncu haline geldi. Çin ekonomisi daha önce görülmemiş bir hızla büyümeye başladı. Şanghay gibi şehirler modern gökdelenlerle doldu ve ülkenin ekonomik gücünü simgeledi. Çin'in ekonomik büyüme grafikleri dünya genelinde dikkat çekti. Bu büyüme milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı ve Çin'i küresel bir ekonomik güç haline getirdi. Deng Xiaoping'in vizyonu, Çin'in modernleşme sürecini hızlandırdı ve ülkenin geleceğini şekillendirdi. 4. Bölüm, Dünyanın Fabrikası, Çin'in Endüstriyel Gücü. Çin, son birkaç yılda inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşüm, ülkenin ekonomik ve endüstriyel gücünü artırarak, onu dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri haline getirdi. Çin'in ekonomik reformları, ülkeyi küresel bir üretim devi haline getirdi. 1978'de Deng Xiaoping'in başlattığı reformlar, Çin'in kapılarını dış dünyaya açtı ve yabancı yatırımları teşvik etti. Bu reformlar, Çin'in ekonomik büyümesinin temel taşlarını oluşturdu. Düşük işçilik maliyetleri, devlet desteği ve küresel pazarlara erişim, Çin'in sanayi alanındaki genişlemesini körükledi. Çin hükümeti, altyapı yatırımları ve sanayi politikaları ile bu büyümeyi destekledi. Bu destek, Çin'in üretim kapasitesini artırdı ve dünya pazarlarına hakim olmasını sağladı. Ülke genelinde fabrikalar hızla çoğaldı ve dünya çapında ihracat için mal üretti. Çin'in sanayi bölgeleri, hızla büyüyen şehirlerle doldu. Bu fabrikalar, dünya çapında talep gören ürünleri üretmeye başladı. Çin, giyimden elektroniğe, otomobillerden ağır makinelere kadar her şeyi üreten dünyanın fabrikası olarak anılmaya başladı. Çin'in üretim yelpazesi, neredeyse her sektörü kapsayacak şekilde genişledi. Bu çeşitlilik, Çin'in küresel ticaretteki rolünü daha da pekiştirdi. İhracat odaklı bu büyüme stratejisi, Çin ekonomisini ileriye taşıdı. Çin'in limanları, dünya çapında gönderilen mallarla dolup taştı. Bu ihracat patlaması, Çin'in ekonomik büyümesinin motoru oldu. Milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı ve Çin'i küresel ekonomide önemli bir oyuncu haline getirdi. Çin'in ekonomik büyümesi, sadece sanayiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda milyonlarca insanın yaşam standartlarını yükseltti. Çin artık sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda küresel ekonominin önemli bir aktörü olarak kabul ediliyor. 5. Bölüm, Geleceği inşa etmek, altyapı ve inovasyon. Çin'in ekonomik yükselişine altyapıya yapılan büyük yatırımlar eşlik etti. Yeni otoyollar, demiryolları, havaalanları ve limanlar inanılmaz bir hızla inşa edildi. Bu altyapı projeleri, Çin'in uçsuz bucaksız iç kesimlerini hareketli kıyı şehirlerine bağladı. Çin ayrıca bilim ve teknolojide de önemli adımlar attı. Hükümet, havacılık, yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi önemli sektörlerde inovasyona öncelik verdi. Çinli şirketler, telekomünikasyon ve e-ticaret gibi alanlarda küresel liderler olarak ortaya çıkıyor. 6. Bölüm, Teknolojik sıçrama, Çin'in dijital yükselişi. Çin, dijital devrimi benimsedi ve e-ticaret, mobil ödemeler ve yapay zeka alanlarında küresel bir lider haline geldi. Alibaba, Tencent ve Huawei gibi Çinli teknoloji devleri, küresel teknoloji ortamında önemli oyuncular olarak ortaya çıktı. Çin'in teknolojik gelişmeleri tartışmasız değildi. Veri gizliliği, sansür ve teknolojinin gözetim amacıyla kullanımı konusunda endişeler dile getirildi. Bununla birlikte Çin'in dijital yükselişi yadsınamaz ve küresel teknoloji ortamını yeniden şekillendiriyor.